Antarktika'da sürüsünden ayrılarak bilinmeze yürüyen o meşhur penguen. Hepinizin aklında mı o görüntü? Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinden bu yana sosyal medyanın nihilist ikonu haline geldi. Şimdi nihilizm ne diye düşünecek olursanız hiççilik, yani hayatın nesnel bir anlamı, amacı, değeri veya hakikati olmadığını savunan bir felsefe akımı nihilizm. Şimdi o görüntüyü getirmenizi istiyorum gözlerinizin önüne. Böyle bir bilinmeze doğru buzların üstünde yürüyen bir penguen. Kullanıcılar bu görüntüde çok şey buldular. İçinde çok yorum içeren paylaşımlar yaptılar. Tabii aslında bu çok yakın bir duyguydu bizim için. Modern hayatın anlamsızlığı, bireysel yabancılaşma ve yalnızlaşma ve aslında topluluktan, toplumdan kopuş duygusu diye düşünebiliriz bunu diye düşünüyorum. Nihilist penguene gülüp geçebilirsiniz. Bu olabilir, bu çok kolay bir hal olur bence. Ama mesela onun bu sessiz geri çekilmesi, işte herkesin gittiği yöne doğru gitmemesi, ezber bozması, yalnızlığa doğru gidiyorum arkama da bakmadan diyen tavrı, bence bunlar bize çok şey anlatıyor. Zaten hayatta kalmak için bazen o penguen gibi bir geri çekilmek lazım diye düşünüyorum. Sonuçta o penguen sadece buzda yürümüyor. Hepimizin bazen hissettiği o durma ve uzaklaşma isteğini de temsil ediyor gibi geliyor. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Aslında oyunculuğunu, karizmasını, meslekteki duruşunu hepinizin çok sevdiği, yıllarca beğenerek takip ettiği, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama aslında biz kariyerini ve başarılarını zaten hatırlayacağız ama unuttuğumuzu hiç düşünmüyorum. Yeni bir projesiyle bugün bizimle birlikte, ama ben ona yayından önce de dedim ki yeni projeni tabii ki konuşacağız. Başarılarını tabii ki hatırlayacağız ve hatırlatacağız ama ben senin aslında şu hayatın içinde erkenden çıktığın ve bizim belli bir yaşta hayalini kurduğumuz şeyleri çok önceden öngörüp evet ya ben bunun için o yaşı beklemeyeceğim. Bugün şimdi yapacağım dediğin o yaşa ve bugünlere dönmek istiyorum. O gün nasıl bir güçle çıktın o yolculuğa ve bugün ne hissediyorsun? Çok sevdiğiniz konuğumla işte bunlar üzerine konuşacağız. Ertelemek mi yoksa hemen yol almak mı? Bir cümlenin peşinden gidiyoruz her zaman olduğu gibi elbette. Albert Einstein diyor ki doğaya yakından bak. O zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın. Sevgili Burak Hakkı konuğum. Hadi gelin. Böyle bir şekilde seni de... Giriş Evet, böyle bir giriş oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk Seda, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Yani tabii ki böyle bir kariyer, oyunculuk, diziler, dünya çapında bilinirlik kelimesini söyleyemesem de bazen oluyor, böyle dilim dönmüyor. Ama ben seninle toprak, doğa, ağaç Onları konuşacağım. konuşmak istiyorsun. Heyecanlanıyorum niyeyse. Nasılsın? Çok İyiyim. güzel şey, çok güzel bir giriş oldu. Çok Ya da, evet. Hakikaten insanların şu aralar aradığı şeyler aslında. Evet. Aslında biraz huzur arıyoruz, mutluluk arıyoruz. Yani insan neden, benim oğlum daha ufacıktı, yani daha ilk konuştuğu zamanlar. Olmadı mı ya? Şimdi 18 yaşında. Maşallah. Şöyle bir şey söylemişti o zaman, 1,5 ya da 2 yaşında, yani yeni konuşuyordu. Ben neden bu dünyaya geldim? Ben niye buradayım? Sen niye benim babamsın? Sen niye benim annemsin diye Sema'ya da sorup böyle bir, yani bu soruyu ufacık bir çocuk sorduğuna göre bizim bunu o yaşlarda kendimiz bu hayat yolculuğunda ileride çözmemiz lazım normalde. Dolayısıyla ben hala şeye inanıyorum, yani insanlar mutlu olmak ve sevgiyi paylaşmak için aslında ve mutlulukları da paylaşmak için bir arada olmalı. Ta senin o bahsettiğin tarım olayına gelince de aslında bu noktadan yola çıkmıştım ben zamanında. Yani ben ailemi, sevdiklerimi bir arada tutayım, toprakla uğraşayım, bu dünyaya bir şeyler üreteyim, bir şeyler anlamaya çalışayım. Yani bütün bu kavramların hepsi bir arada oluştu aslında. Kaç yaşındaydın bunu böyle düşündüğünde? Bu dediğim zaman daha 18 yıl önce. Yani benim 30'lu yaşlarımda karar verdim. Aslında Şimdi oğlan 55. doğduğu an. Evet, oğlum zaten doğar doğmaz buna karar verdim açıkçası. Yani böyle bir şeyler yapmak istedim, yani bir şeyler katayım. Hem de yani biraz da geleceği görmek değil de kendi huzurunu, kendi mutluluğunu ne de aradığına bağlı. Kişilikten kişiliğe de değişiyor. Tabii. Şimdi bazı insan kariyer için yaşıyor, bazı insan para için yaşıyor, bazı aşk için yaşıyor, bazı ailesi için. Yani çok değişik sebepler var hayatta seni mutlu eden. Dolayısıyla ben de
Kendimi o zaman yani bu bana iyi gelecek ve buna başlamalıyım diye başladığım bir yol o. Şimdi başlayabilirsin tabii 18 sene önce böyle bir şey de hayatın bir yerinde de bırakabilirsin. Evet. Şimdi 18 yıl istikrarlı bir şekilde devam ediyor olman beni hem şaşırtan şey. Evet. Çünkü işin içinde şimdi hayatlarda inişler var, çıkışlar var, çocuğunla ilgili şeyler var. O noktada istikrarla Evet. Gerekiyor. çiftçi kalma fikri nasıl oluyor merak ediyorum. İstikrar gerekiyor, Evet, disiplin de gerekiyor ve evet. orada olmak da gerekiyor açıkçası. Yani hani uğraşman gerekiyor ve bir de istiyorum onu. Yani hani senin sorunun cevabı orada aslında. Yani bunu içimden geliyor. Çok zorlanıyorum. Çok böyle hakikaten ağladığım zaman bile oldu orada. Çünkü bir şey başaramamak kötü bir şey. Bir de Tabii. benim kendi uzmanlık, professionım değil yani uzmanlık dalım değil o. Ben hep öğrendim yıllar boyunca. Dolayısıyla da o bana iyi geldiğine inanıyorum. Benim aileme de iyi geldiğine inanıyorum. Yani benim için önemli değerler var. Dolayısıyla da işte bir fidan dikmek, bir düzen kurmak, doğaya hizmet etmek, kendi kendine çıkan, doğadan fışkıran şifalı bitkileri keşfetmek, bulmak, yemeğini yapmak, oraya başka bir şey daha ekilir mi falan. Ya bu tür hesapları yapmak, yani seni başka şeyler kafanı yormaya başlıyor. Tabii. Hani ekonomik problem şu bu değil. İnsanlar beni böyle çok zengin falan zannediyor ama öyle değilim. Yani benim zenginliğim orada aslında. Biraz da kendi içimde. Yani sadece maddiyatla olacak bir şey değil bu. Bu bir şeyi sevmek, bir şeye inanmak ve biraz da sebat etmek mi denir? Yani üstünde Tabii. durmakla alakalı bir şey. Ve gerçekten başka şeyler de öğreniyorsunuz. Hani sadece tarımla ilgili bilgi değil de doğayla ilgili ve belki de ruhani şeyler de öğrenebiliyorsunuz. Ne gibi mesela? Evet, Bir şey bunları merak çok ediyorum. istiyorsan bir şey oluyor. Bir şeyi çok istiyorsun. Mesela olmayan şeyler olmaya başlıyor bahçede falan. Yani onları görüyorsun. Yani bu bitki Ya, tutmaz, bu olmaz diyorlar. Fakat sen onu öyle bir istekle ekiyorsun. ekiyorsun ve ona sadece bakmıyorsun, bırakıyorsun onu doğaya. Ondan sonra izliyorsun zaten. Yani asıl olay izlemek. Ya. Ama bizler tabii ki genelde bu e, çiftçilerimiz yani çoğunluk böyle gelişmiş. Zehir falan attıkları için çok hani böcek gelmesin, o gelmesin, bu Evet, gelmesin. evet. Aslında onun bütün doğasını da yok ediyoruz. Farkına varmadan başka bir şeye dönüştürürüz. Ben de çok konuştum. Yo, çok güzel konuştun. Hatta şimdi söylediğin bir şeye takıldım. Yani çok istediğin bir şeyi ekiyorsun, bırakıyorsun, izliyorsun, Evet, izliyorum. olmasını izliyorsun Evet. dedin. Bir an yani genele vurdum bunu ben. Bir sürü şey olsun istiyoruz hayatımızda. Beklentilerimiz oluyor. Bazen ekmiyoruz aslında o istekleri. Doğaya ekemeyiz tabii ki. Hayatın akışına ekmiyoruz. Evet, evet. Bazen ekip çok bırakamıyoruz. Evet. Ektik diye biz onu daha tepesinde duruyoruz ve kendi olağan akışına da izin vermiyoruz. Ve bekleyemiyoruz aslında. Sabırsızız. Evet. Şimdi bu anlattığın Hmm, şey doğanın aslında bir tohumla sana tabii. öğrettiği şeyi hayattaki hayallerimiz, isteklerimiz, arzularımıza evirirsen Tabii. çok değişik bir şey Ya bir de oluyor hayal bu. edeceksin. Yani bir şey hayal ediyorsun. Mesela ben orayı kurarken en büyük hayalim Senin tarlan Çanakkale'de. Çanakkale'de, Gelibolu'da. Hı hı. Gelibolu'da. Sana dediler ki olmaz, sen oldurdun gibi bir hikaye Yok var yok öyle orada. değil Nasıl? aslında. Olmaz değil. Yani her şey olur. Toprak Tamam. bu. Yani ben bir şey yapmadım aslında. Sadece izledim diyorum. Ben bir şey hayal ettim. Ben dedim ki burada dedim yani boş bir tarlaydı. Burada bir ağaçlarım olsun. Bir sürü bitkilerim olsun. Bir sürü kelebek ve kuşlar olsun. Aynen. Kelebek ve kuşların olmasını çok istiyordum. Yani onlara ben ev vereyim, konuklarım olsun onlar. Gelsinler, gitsinler, yesinler. Bunun hayaliyle başladı her şey Tamam. aslında. Dolayısıyla da böyle düşününce de böyle araştırmaya başlıyorsun. Yani Kelebek ve ben kuşlar neye gelir? evet kelebek çeken bitkiler var. Kelebeklerin ilgilendiği şeyler var. Kuşların ilgilendiği meyveler, dutlar, kiraz Evet. vesaire. Bir sürü meyveler var. Ve hatta şöyle söyleyeyim, vahşi hayvanları da çekebiliyorsun. Ya bir sürü ilgili ne istiyorsan onları koyabilirsin oraya. Yani gene dönecek olursak ne istersen Ya onu hayatına çekersin evet, gibi. yani evet. Ben onları
benim işte konuğum olsunlar, misafirim olsunlar, gelsinler gitsinler, ben izleyeyim derdindeydim. Tamam. Bu şekilde başladı ilk. Yani hayalle başladı. Sonra da işte yıllar arttı. Yani gelenler, misafirlerim arttı, kuşlarım arttı, Şimdi kuşların, yılanlarım arttı. kelebeklerin var mı? Şimdi güzel şeyleri konuşuruz ya, mesela yılan da güzel bir şey, kötü Ama değil. yılanın da Fare, faydası var. fare de geliyor, o da yani her şey geliyor. Çok değişik hayvanlar da geliyor. Hepsini karşılıyoruz. Kelebekler neye geliyor en çok? Kelebek çalısına çok gelirler en Ha, çok. kelebek çalısı. Yani bir sürü bitkiler var çok fazla. Onları özel çeken bitkiler vardır. Onlara gelirler. Çalılara gelir daha çok. Ne güzel. Peki en çok ne ağacın var bahçende? Ceviz var tabii. Yani Ceviz. cevizi artık ticari olarak yapıyorum. Yani ticari dediğim çok fazla ceviz ektiğim için ilk başta. Yani 900 bin, bu sene daha da bir yaklaşık bir ay önce oradaydım. Bir 250 tane daha ektim. Bir de biraz pikan ektim. Bir yaklaşık 30'a yakında meyve daha ektim. Meyve ağacı, değişik meyveler. Artık olabileceğine inandığım avokado vesaire. Çünkü iklim değiştiği için Tabii. artık bizim oralarda sıcak olmaya başlıyor. Tabii. Ya onları da takip ediyorum öyle. Kendimize kadar ekiyoruz. Yani bu ticari amaçla ekmiyorum Meyveleri. meyveleri. Ne kadar sıklıkta gidiyorsun? Vallahi her boşluğumda gidiyorum aşağı yukarı Ceyda. Şöyle bir, benim aslında film, dizi çekim takvimim belli ediyor bunu. Boş zamanlarımda oraya gidiyorum. Şeyi de güzel bir şey. Mesela boş kalmıyorsunuz. Tabii. Hani mesela insanlar biraz boşta kaldığı zaman bir boşluğa düşüyor. Bu sefer negatif çekiyorsun Tabii. üstüne. İşte bu iş niye bana gelmiyor? Ben niye bu daha iyilerde değilim falan filan. Bu tür şeyleri düşünmene gerek kalmıyor. Yani Doğru. senin bir uğraşın oluyor. Ve o senin yani bir ufak bir bahçen de olabilir bu arada. Büyük bir yer olmasına gerek yok. Dolayısıyla bu seni meşgul eden bir şey oluyor ve Tabii. pozitif meşgul ediyor ve ben hakikaten şeye de inanıyorum. Yani toprağa bir şey verince sana da o geri dönüşümü güzel oluyor. Muhteşem bir şey. Hı hı. Gerçekten Yani illaki anlattığın maddi şey. dönüş değil. Manevi olarak da çok huzur buluyorsun. Sabah mesela kuş sesiyle uyanmak güzel bir şey. Tabii. Her şey, doğa sana bir şeyleri anlatıyor. O saatte kalkacaksın, bu saatte yatacaksın. Yarışı anlatıyor. İşte o bitki o bitkiyle yarışıyor. Bir anda bir değişik bir şey görüyorsun, onu keşfediyorsun. İşte yerden bir şeyler topluyorum sürekli. İşte ebegümeci, indiba görüyorum yani olduklarını araştırıyorum. Semizotu her yerde var, kendi Yabani çıkıyor. semizotu bayılırım. Ya dolayısıyla bunları topla, işte bunların kavurmasını yap, yemeğini yap vesaire. Bir şey buluyorsun her gün kendine. Şimdi gelelim dijital diziye. Sumut. Çok güzel bir dizi oldu. Sumut, Filistinlerin işgale, baskıya ve yerinden edilme tehditine karşı topraklarında kalma, direnme ve kararlılıkla durma iradesini ifade eden kültürel, ideolojik ve siyasi bir kavram. Kelime anlamı direnç, sebat, sarsılmaz azim. Vazgeçmemek ve onurlu duruşu korumak demek. Ne kadar güzel bir anlamı varmış Sumut. Senden dinlemek istiyorum. Nedir Vallahi, dizinin özeti? Tabii diziyi biz çektik ve çektiğimiz zaman savaş mavaş yoktu. Yani her şey o kadar çirkinleşiyor ki dünyada. Evet. Zaten şimdi bütün gündemde savaş olduğu için iyice insanları bunaltmayayım ama tabii ki bu vahşet ve zulme karşıyız. Dolayısıyla biz bu dizi geldiği zaman gerçekten çok öncelikle tabii bir oyuncu olarak senaryosunu çok beğendim. Akışı ve mesaj çok önemli. Yani bir şeyler anlatılması lazım artık, gerçekler vesaire. Biz bu şekilde ortaya çıktık ki zaten savaşta, yani bu maalesef bu İsraillerin yaptığı. Dolayısıyla da bunları görüyoruz. Bizim dizimizin konusu daha bir halkı, bir topluluğu çok güzel anlatıyor. Hı hı. Dediğim gibi yani projenin en etkileyici tarafı bence hikayenin gidişatı, olayları bakış açısı ve Hı hı. birazcık da bir ses olabilmek insanlara. Bir belgesel değil kesinlikle. İnsanlar bazen belgesel mi çektiniz diyorlar. Ha. Değil. Belgesel tadı da yok. Tamam. Bu bir dizi film, 10 bölümlük. İnşallah biz de heyecanla bekliyoruz sonuçlarını.